Hollanda'nın nüfusu 17-18 milyon arkadaşlar. Yani Türkiye'deki Konya'yı düşünün. Konya'nın yüz ölçümü kadar bir ülke. Yani 5'te 1'i olan bir ülkeden bahsediyorum ben size Hollanda'da. Ama tarımsal ihracat alanında da dünyada 2. sırada. 2025 itibariyle burada genelde herkes saatlik çalışır. Saatlik ücretler alır. Şu an burada 1 saat çalıştığınızda 14 euro, yani 14 euro 0,6 sent gibi bir ücret alıyormuşsunuz. Geçmişte burada çalışan kadınlar pencere kenarlarına kırmızı ışık koyuyorlarmış. Bu çalıştıklarını gösteren bir işaretmiş. Haftalık 40 saat çalıştığınızı düşünün. Yani 5 gün çalıştınız, 8 saat günlük çalıştınız. Haftalık brüt böyle 562 euroya falan geliyor. Aylıkta 2437 euroya geliyor. Yıllığa vurduğunuzda da 29.200 eurolara falan tekabül ediyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Şimdi size tüm detaylardan bahsedeceğim öncelikle ama Amsterdam Havalimanı'na geldiniz ve merkeze geçmeniz gerekiyor. Gelecek arkadaşlara yardım amaçlı anlatıyorum. Amsterdam Havalimanı'nda şu kioskları göreceksiniz, şu cihazları. Zaten Amsterdam Central direkt ana gar arkadaşlar. Bundan bir iki tane alıyorsunuz. 6 euro 70 centmiş. Kredi kartıyla da ödeyebiliyorsunuz, bilginiz olsun. Bununla merkeze direkt 20-25 dakikaya gidebiliyorsunuz. Amsterdam'a geldim ya yine. Sanırım 3. ya da 4. gelişim bu. Şöyle bir kart alacaksınız. Şöyle bir kart verecek size bu makineler. Hiç havalimanında yabancılık çekmeyin diye anlatıyorum bunları. Sonra bu ekranlarda Amsterdam Central yazıyor ve hangi platformdan kalkacağı yazıyor. Mesela 11'i 23 geçe 3. platformdan varmış. 18 geçe 3. platform. Hep 3. platform. Bak 9 geçe var 11'e. 3. platform. Gelecek arkadaşlara yardımcı olması açısından bunları paylaşmak çok önemli seyahatlerde. Amsterdam'dayım. Sanırım Amsterdam'a 3. gelişim. Hollanda'dayız. Bileti aldıktan sonra sakın şunlara okutmayı unutmayın. Check ediyorsunuz. Yunanistan yaptık, Bulgaristan yaptık, Çekya yaptık, İtalya'ya gittik. Şimdi Hollanda'dan 1-2 video, sonra Almanya turu, sonra yüksek ihtimal Avrupa kıtasından ayrılacağız. Evet, platformumuz burası. Buradan merkeze geçeceğiz. 4 dakika sonra trenimiz gelecek. Amsterdam her zamanki gibi gene kalabalık arkadaşlar. Amsterdam'a ne zaman gelirseniz gelin bir insan kalabalığıyla karşılaşırsınız. Burası Amsterdam'ın ana garı. Burada iniyorsunuz. Havalimanından Amsterdam Central diye bilet aldığınızda sizi burada bırakacak. Zaten burası tam olarak merkez. Şöyle gittiğinizde direkt şehir merkezine doğru, o meşhur Dam Meydanı'na doğru çıkacaksınız. Ama çıkar çıkmaz hemen sizi karşınızda zaten böyle bir kanal karşılayacak. Burada kanal turları yapabileceğiniz tekneler var. Çok meşhur kanallar. Amsterdam dendiğinde akla gelen ilk şeylerden birisi de kanal arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Fiyatları da hatta yazıyor. 1 saat 14,5 euro. Bak bu zamlanmış. Ben en son 10 ay önce gelmiştim Amsterdam'a. Biraz daha düşüktü. Çocuk 10,5 euro. 1 saatlik kanal turu yapmak isterseniz. Amsterdam'da tam 165 tane kanal varmış arkadaşlar. Bu 2-3 tane kaynaktan bulduğum bilgi. Bu kanalların üzerinde de 1200'den fazla şu karşıdaki gibi köprülerden varmış. Hollanda altın çağını yaşadığı dönemlerde şehir genişledikçe bu kanallar planlı şekilde yapılmış. Yani öyle rastgele yapılan kanallar değil bunlar. Amacı sadece güzel görünmesi değil tabii şehrin. Böyle farklı olması değil. Taşımacılık için de kullanılmış ve sel baskınlarını önlemek için şehir suyla dengede tutulmuş. Hatta UNESCO'da bu kanal sistemini Dünya Koruma Miras listesine almış. Belki vakit olursa bir kanal turu yaparız ya. Bir biner kanalda gezeriz bir botla. Amsterdam'da biliyorsunuz ki dünyanın birçok ülkesinde yasaklı olan bir madde serbest. Ya şehre geldiğinizde o kokuyu çok yoğun bir şekilde alacaksınız. Çok fazla hem de. Hemen o şeyden çıkın. Yani tren garından çıkın, bunu göreceksiniz arkadaşlar. Ve bisikletler şehri. Bisikletlerin çok büyük önceliği var. Burada herkes işe, eve, okula, yani her yere bisikletle ulaşım sağlıyor desek yalan olmaz. Gerçekten çok yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Ve gerçekten büyük öncelikleri var arkadaşlar. Aman lan. Nazar değdirdik ya. Nazar değdirdik. Nazar değdirdik vallahi, çarpıştılar. Anagardan çıktınız. Hemen karşınıza bir de bu dans eden evler çıkacak. Akla ilk gelen şeylerden birisi de Amsterdam dendiğinde bu dans eden evler. Fark ediyorsanız sağlı sollu yamuk bir durumda. Mesela şuradakiler özellikle sola yatmış, bir tarafı sağa yatmış. Çok garip. Gerçekten dans ediyor gibi görünüyorlar ama aslında bir yandan da korkutucu duruyor. Çünkü altı kanal, eğik duran bir ev ya. İçinde de yaşayanlar var bunların.
Bu evler de arkadaşlar Amsterdam'ın altın çağında yapılmış. Yani 17. yüzyılda. O zamanlar evler turba adı verilen yumuşak bir zemin üzerine uzun ahşap kazıklarla inşa ediliyormuş. Yani şu karşıdakiler. Ama yıllar geçtikçe bu kazıklar tabii dengesini kaybediyor. Zemin hafif hafif çökmeye başlıyor. Ya işte bu evler de o yüzden sağa sola yatmış bir şekilde. Ama şehrin simgesi olmuş. Herkes dans eden evler diye biliyor burayı ve gelip mutlaka burada mesela şu karşı köprüde fotoğraf, video çekiliyor. Siz de geldiğinizde bunu kesinlikle yapacaksınız. Ya bu evlerin diğer bir özelliği de çok dar olmaları. Gerçekten darlar fark ediyorsanız. Bunların her biri ayrı ayrı bir bina. Çünkü o dönemde, eski dönemde o yapılan evlerin genişliğine göre vergi alınıyormuş. Kimse de daha fazla vergi vermek istemediği için evleri dar dar, küçük küçük yapmışlar. Ya Amsterdam'a ben bu sanırım üçüncü, 2 kere Duygu'yla geldim eşimle. Bir kere de tek başıma. Şu an geliyorum. Bu 3. gelişim oldu. Amsterdam'a bir kere geldiğinizde tekrar gelmek istiyorsunuz. Çünkü Amsterdam gerçekten Avrupa'nın farklı, güzel şehirlerinden bir tanesi. Her şey var burada. Yani birçok şey serbest, birçok şey yasal. İlerleyen dakikalarda konuşacağız, anlatacağız hepsini. Şehir ama genel olarak plan olarak, planlama olarak çok güzel bir şehir. Yani gezmesi çok keyifli şehirlerden bir tanesi Amsterdam. Zaten yılda milyonlarca turisti ağırlıyor. Ya bunun da sebebi şehrin sevilmesi. Tramvaylar şehir merkezinde. Şu karşı kafeler, restoranlar, Dam Meydanı'na doğru ilerliyorum şimdi yavaş yavaş ben arkadaşlar. Ana meydanlarından birisi orası da. Sarı plakalar. Şimdi alışveriş seven insanlar varsa bu caddede çok güzel böyle mağazalar var. Göstereceğim size. Şu Primark'la TK Maxx var ya arkadaşlar. Özellikle şu TK Maxx. Bunun içerisinde böyle nasıl söyleyeyim size çok ünlü markaların, kaliteli markaların ürünleri oluyor. Ama ya kalan ürünler mi diyeyim ya da işte yani daha ucuz oluyor. Ana mağazasından çok daha ucuz alabileceğiniz bir mağaza burası. Ve yaklaşık 2-3 katlı oluyor. Her ülkede var bu neredeyse Avrupa'da. Mutlaka buna girip bir şeyler bakın. Outdoor ürünleri de çok güzel. Şu Primark'ta da çok ucuz ya. Nasıl söyleyeyim bizim LC Waikiki'den bile ucuza ürünler bulabilirsiniz burada. Bunu da bir gezersiniz, bir bakarsınız alışveriş sevenler varsa eğer. Hemen şu Central'dan, Anagar'dan dümdüz yürüdüğünüzde zaten önlerine çıkacaksınız. Ben ülkeye geldim. Ülkeye geldiğimi eşime haber vermedim. Yazıyor Duygu. Neredesin hala inmedin mi diye. İndim. Haber verdim şimdi. Ulaştı bana internetten. Bunu nasıl yaptık? Yurt dışında alelade bir sokakta geziyorum. Nasıl internete erişim sağladım? Esimayo sayesinde sağladım arkadaşlar. Esimayo 160'tan fazla ülkede internete bağlanabileceğimiz bir teknoloji. Ben Hollanda'ya gelmeden önce bir paket satın almıştım. Uçak piste iner inmez hemen kullanmaya başladım. Ama isterseniz belirlediğiniz bir tutarda bakiye yükleyip o ülkede kullandığınız kadar da ödeyebiliyorsunuz. Hiç kurulumla da uğraşmıyorsunuz arkadaşlar. Esimayo'da OneSIM özelliği var. O OneSIM özelliğini sadece bir kere kurduğunuzda Esimayo sizi gideceğiniz ülkede en iyi operatöre otomatik olarak bağlıyor zaten. Üstelik şu anda $10 yüklediğinizde $12'lık bir hediye kampanyası da var. Bir de Uğur2 kodumuz var. Uğur2 kodunu da hesabım üye bakiye kısmından girdiğinizde $2'lık bir hediyeden faydalanacaksınız. Bakiyeniz kalırsa da üzülmeyin. Bir sonraki seyahatinizde kalan bakiyeyi de kullanabileceksiniz. Açıklamada bulunan link üzerinden Esimayo'yu şimdi telefonunuza kurun arkadaşlar ve seyahatlerinizde internet derdiyle hiç uğraşmayın. Kafanız rahat olsun. Ve Amsterdam'ın her şeyi, her gelen kişinin, her gelen turistin burada fotoğraf çektirdiği, gelip burada bir vakit geçirdiği, hatta şu köşelerde oturduğu yer. Dam Meydanı arkadaşlar. Yani şehrin her şeyi burada oluyor. Bir gösteri yapılacak diyelim, bir eylem Amsterdam'da. Genelde burada toplanıyorlar, burada yapıyorlar. Hatta 10 ay önce geldiğimde bir Filistin'le alakalı bir gösteri vardı burada. Adını da dam kelimesinden alıyormuş. Ya burası aslında 13. yüzyılda Amstel Nehri üzerine kurulan bir barajmış. Yani dam üzerine inşa edilmiş. Amsterdam adı da buradan geliyormuş. Amstel artı dam Amsterdam gibi. Karşımızdaki bir müze arkadaşlar. Girmek isterseniz önünde biraz sıra var ama burada ünlülerin işte Balmumu heykelleri var yanlış bilmiyorsam. Girip bakarsınız burada. Göreceksiniz zaten hemen meydanın sağında. Bu karşımızdaki yapıda bir saray ama aslında bir belediye binasıymış. 17. yüzyılda belediye binası olarak inşa edilmiş. Daha sonra kraliyet ailesinin resmi konuklarını ağırlaması için kullanılan bir yer olmuş. Şu anda saray olarak ama üstünde bir tadilat var. Bir şey var, çalışma var. Hemen şu sağ tarafımızda da bir çalışma var. O sağ tarafında çalışma olan yerde arkadaşlar bir kilise. Şurası. Yeni kilise. Saraya hemen bitişik zaten yanında. Yapı adı yeni ama yapı aslında 15. yüzyıldan kalma bir yapı. Burada düğünler yapılıyormuş, taç giyme törenleri ve sergiler yapılıyormuş. Orada da bir sanırım çalışma var. Evet, onun arkasında da ve önünde de bir çalışma kısmı var. İnsanlar kalabalık gördüğünüz üzere. Hemen bu Dam Meydanı'ndan şöyle göstereyim size. Burayı da ben Duygu'yla geldiğim için gezmiştik buraları. Bu kısım böyle girdiğinizde
alışveriş yapabileceğiniz alanlar olacak. Böyle dümdüz gittiğinizde alışveriş yapabileceğiniz noktalara erişeceksiniz. Zaten bir kalabalık var orada, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Mağazalar var sağlı sollu arkadaşlar. Bu etraf, bu çevre hemen hemen böyle alışverişi yapabileceğiniz noktalardan birisi. Bu noktalar. Hollanda'nın nüfusu 17-18 milyon arkadaşlar. Yani bizim Türkiye'deki Konya'yı düşünün. Konya'nın yüz ölçümü kadar bir ülke. Türkiye'nin de 5'te 1'i, yani 5'te 1'i olan bir ülkeden bahsediyorum ben size, Hollanda'da. Ama tarımsal ihracat alanında da dünyada 2. sırada. Topraklarının sadece %32'sini tarım için kullanıyorlar. 116 milyar doları aşan ihracat rakamıyla da ABD'nin ardından 2. sıradalar ya. Nasıl abi peki yani? Bizim bir ülkemizin bir şehrinin yüz ölçümü kadar olan bir yer nasıl bunu başarmış? Bu kadar kısıtlı toprakla nasıl yapmış bunu? Şöyle anlatayım ben size. Bunu daha önceki videomda da anlatmıştım. Osmanlı'nın hediye ettiği laleyi devasa tarlalara yayıyorlar arkadaşlar. Adana'nın narenciyesini işliyorlar. Kendi markalarıyla meyve suyu satıyorlar. Dünyanın her yerinden ülkesine taşıdığı ürünleri geliştirerek tarımsal ihracatta potansiyeli bir hayli aşıyorlar. Bu başarıdaki birinci sır ne diye soracak olursanız da eğitim. Ülkede çok uluslu gıda şirketlerinin tam ortasında ve dünyada bir numara olarak gösterilen bir tarım üniversitesi var. En önemli ürettikleri şey de ne biliyor musunuz arkadaşlar o üniversitede? Bilim. Yani her şeyin sonu eğitime çıkıyor. Eğitim, eğitim, eğitim. Yani ülkemizin şu kadarcık bir kısmı, yani 5'te 1'lik bir nüfus, sadece bir şehrimiz kadar yüz ölçümü ama o kadar akıllı ve o kadar eğitimli, o kadar bilinçli kullanıyorlar ki her şeyi. Tarım ihracatı konusunda dünyada 2. numara olan bir ülkedeyim şu anda. Hemen şu yapının önündeyken bu yapıdan da bahsedeyim size. Ulusal anıt burası. Hatta önüne şu an çelenkler koymuşlar arkadaşlar. Meydanın tam ortasında ve sarayın tam karşısında kalacak burası da. 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenleri anmak için yapılmış bu. Her yıl 4 Mayıs'ta, yani yaklaşık biz şu an Mayıs ayının ortalarındayız arkadaşlar. Üzerinde figürler var, sembolik figürler. Bu sembolik figürler de özgürlüğü ve barışı temsil ediyormuş burada. Hemen saray şurada, hemen onun karşısı anıt. Ben kahvaltı yapmadım. Bir kahvaltı yapalım, gezmeye devam edelim. Hem de biraz fiyatlardan bahsedeyim. Bir restoran bulayım, oturayım, fiyatları göstereyim size. Bak az daha ilerledim. Burada 12,5 euro arkadaşlar bot turu. Böyle bir ajans gibi bir yer burası, bilmiyorum. Demek ki hemen ilk gördüğünüz yerden bot turuna katılmayın, kanal turuna. Biraz ilerleyin, öyle şey yapın. Fiyat alın. 1-2 euro daha düşüyor. Benim Asya'daki bir numaralı alışveriş noktam. Hem ürünleri güzel hem çok pahalı olmayan Uniqlo. Bu markaların hiçbir reklam değil. Öneri size. Mutlaka buraya da gelip bakarsınız arkadaşlar. Sade, düz, güzel ürünleri var. Eminim alışveriş sayan ablalarım, abilerim de beni izliyordur. Göz atarsınız buraya da. Arkadaşlar Subway'e girdim. Subway'den bir tavuklu sandviç aldım. İçini burada kendiniz doldurabiliyorsunuz. Yani söylüyor, gösterip istediğinizi koydurabiliyorsunuz. Yani sizin istemediğiniz hiçbir şeyi koymuyorlar. Bilginiz olsun. Yanına bir meyve suyu aldım. Meyve suyu ve şu yarım ekmek sandviç, tavuklu sandviç 10 euro. Bilginiz olsun. Ekmeğe ne kadar kendiniz seçiyorsunuz içeride. Ya 10 ay önce geldiğimizde şurada bir kurabiye yemiştik ama şu an çok sıra var önünde. Ya biz o gün yediğimizde bu kadar sıra yoktu. Benim o zamanki Amsterdam videomda bile en çok tıklanan yer şurası olmuş. Adını yazarım ben aşağıya. Van Stopele diye bir yer. Hemen o Dam Meydanı'ndan azıcık yürüyün ileri doğru, solunuzda kalacak. Zaten sırayı görürsünüz. Bir kurabiye 3 euroydu ama gerçekten 3 euro bir kurabiye verilir mi? Bir tane yiyeceğiniz için verilebilir. Çünkü çok lezzetliydi. Orada zaten yapım aşamalarını da görüyorsunuz. Mutlaka denersiniz arkadaşlar ya. Ben şimdi o sıraya girip orada vakit kaybetmek istemiyorum. Benim en sevmediğim şeylerden bir tanesi yemek için sıra beklemek. Ne kadar lezzetli olursa olsun ben o yemek için sıra beklemek, ya benim için maksimum 10-15 dakika herhalde. Ya onun üstü yok yani, bende yok. Beklemek hiç istemiyorum yani. Karnımı doyurdum. Güzel oldu. Lezzetliydi. Tavuk iyiydi, güzeldi. Acıydı biraz ama beğendim. 10 euroya yedik bak. Bir sandviçle bir içeceği 10 euroya yedik. Burada videonun başına bahsetmiş olmam lazım ama arkadaşlar 2025 itibariyle de burada genelde herkes saatlik çalışır. Saatlik ücretler alır. Şu an burada 1 saat çalıştığınızda 14 euro, yani 14 euro 0,6 sent gibi bir ücret alıyormuşsunuz. 2-3 kaynakta yazan bu. Bu Amsterdam'da yaşayanlar, Hollanda'da yaşayanlar videonun altına yazarsa sevinirim. Daha net bilgiler elde etmiş oluruz. Haftalık 40 saat çalıştığınızı düşünün. Yani 5 gün çalıştınız, 8 saat günlük çalıştınız. Haftalık brüt böyle 562 euroya falan geliyor. Aylıkta 2437 euroya geliyor. Yıllığa vurduğunuzda da 29.200
eurolara falan tekabül ediyor. Vergi dilimi biraz burada da fazlaymış. Türkiye'de de çok fazla biliyorsunuz ki her şeyden vergi alınıyor. Burada da o vergi dilimleri sanırım tutara göre çok değişiyormuş. Kazancınıza göre vergi dilimleri varmış. Ama ortalama ev kiraları nasıl, ne değildir burada yaşayanlar yazarsa beraber bilinçlenmiş oluruz. Yani çok 2400 euro diyorum. Çok üst düzey bir hayat yaşayamaz ama ayakta kalır, hayatta kalır yani. Ve bir ara da seyahat edebilir belki. Tabii bu asgari ücretle çalışma oranı da çok önemli. Yani yüzde kaçı bu ülkenin asgari ücretle çalışıyor? Bununla alakalı net bir kaynak olmadığı için net bir kaynak bilgi veremiyorum. Ama asgari ücretle çalışan oranı bu marketlerdeki yüksek ihtimal yabancılar var burada. Göçmenler de çok arkadaşlar. Onlar çalışıyor olabilirler. Kesinlikle onlar asgari ücretle çalışıyordur yüksek ihtimal. Şimdi biraz size şehri göstererek bir sonraki gezilecek noktama doğru gideceğim. Bisikletlere böyle birlikte bakalım. Garip bir yere gideceğim arkadaşlar. Beginhof diye bir yere. Böyle şehrin kalabalığından böyle sıkıldınız diyelim. Aslında hemen yine şehir merkezinde ama biraz farklı bir lokasyon, farklı bir hikayesi olan bir yere getireceğim şimdi size. Her yer bisiklet ya. Şu karşısı var ya full bisiklet. Şu taraf. Şehri göstereyim size. Yürüye yürüye böyle şehri keşfetmenizi sağlayayım. Bak yine burada bir bisikletlerin insanlar park etmişler. Bisiklet yolu. Şunu da söylemek istiyorum ama burada kirada oturan insan sayısı da çok fazla değil. Yüzdesel olarak. Burada hemen hemen herkesin kendi evi var gibi bir şey. Kirada oturan insan da tabii ki var ama genel olarak yüzdesel olarak çok çoğunlukta herkesin kendine ait bir evi var. Şöyle yine bir ara sokağa girdim arkadaşlar. Gideceğim yere gitmek için alışveriş caddesine çıktık. Yapılar hep böyle bak şehirde. Binalar, daireler. Şimdi burası Beginhof arkadaşlar. Şehrin kalbinde ama bir o kadar da sessiz bir yer. 1300'lü yıllarda Begin adı verilen dindar kadınlar varmış. Onlar için yapılmış bir yaşam alanıymış. Bu kadınlar evlenmeden ya da manastıra kapanmadan Tanrı'ya hizmet etmeyi seçen bir tür yapı rahip grubu. Yani hem bağımsız yaşıyorlar hem de dini bir topluluk oluşturmuşlar. Avlu etrafında sıralanmış 47 tane tarihi ev var. Bu evlerin çoğu 17. ve 18. yüzyılda yeniden inşa edilmiş, restore görmüş. Hatta Hollanda'nın en eski ahşap evi olan Houten Huis'te 1470 civarında yapılmış ve o da burada bulunuyormuş. 17. yüzyılda Katolik ayinler yasaklanıyor ama Beginhof'taki kadınlar buradaki küçük bir evi gizli kiliseye çeviriyorlar arkadaşlar. Bu da burayı o dönemler hem dini özgürlüğün hem de direnişin sembolü yapmış. Şu anda o Beginhof halka açık ama bir yandan da insanlar yaşıyor ve orada onun içinde 10 ila 6 arası girebiliyorsunuz. Bir kural var. Sessizlik kuralı. Ses yok arkadaşlar. Bak hemen çıktığınızda şöyle bir sese çıkıyorsunuz. Orada çıt yok. Çıt çıkmak yok. İçeride yemek içmek yasak. Oturmak da yasak bir yere. Sadece etrafında bir kısmı dolaşabiliyorsunuz. Şapel vardı içerisinde bir tane. Ücretliydi girişi. Bilginiz olsun. Beginhof'u herkes böyle çok bilmez ama ilginç bir hikayesi var oranın. Hala içinde de insanların yaşadığını göreceksiniz. Mutlaka Amsterdam'a geldiğinizde orayı da ziyaret edin. Etmeye çalışın. Şimdi Amsterdam'ın bir başka görülecek noktalarından birine gideceğiz. Oraya getireceğim size. Giderken şehirde beraber böyle birlikte yürüyelim bu bisikletlerin arasında. Amsterdam'da yaşamak ister miydim? Mesela şu anda Çekya'da yaşıyoruz bir süredir. Amsterdam'da yaşamak isterdim ama şöyle uzun süreli değil sanırım. Böyle ama bir ömrümün 6 ayını Amsterdam şehrinde geçirmek isterdim ya. Amsterdam'ı seviyorum. Niye bilmiyorum. Benim hoşuma giden bir şehir burası. Güzel geliyor bana Amsterdam. Siz de geldiyseniz daha önce ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Yani Amsterdam'a gelen genellikle seviyor ve mutlu ayrılıyor. Sokakların tatlılığı, güzelliği. Şimdi böyle bahar aylarındayız da. Yazda geldiğinde daha da hareketlenir buralar. Her yerde lale var ya. Her yerde. Ya bu lale bir Türk çiçeği arkadaşlar ya. Ya gerçekten burada bunun bu kadar pazarlamış olmaları, bu kadar bundan gelir elde ediyor olmaları çok ilgincime gidiyor ya. Bir Türk çiçeği, Orta Asya kökenli bir çiçek lale. Selçuklularla birlikte Anadolu'ya, ardından da Osmanlı'ya kadar yayılıyor. 16. yüzyılda Osmanlı'da lale özellikle sarayların bahçelerinde çok sevilen ve simgesel bir çiçekmiş. Hatta Osmanlı'da bir döneme de lale devri ismi veriliyor. Biliyorsunuzdur zaten bunu. 1718 ile 1730 arasındaydı sanırım. Avrupa'yı laleyi ilk tanıtan kişi de Kanuni Sultan Süleyman. Onun döneminde Osmanlı'nın Avusturya elçisi Türkiye'den lale soğanlarını alıyor ve
Avusturya'ya götürüyor. Oradan da çiçek tutkunu olan buraya Hollandalılara ulaşıyor. Hollanda'da bir lale çılgınlığı, furyası başlıyor. O kadar çok seviyorlar ki bu laleyi. 17. yüzyılın başlarında lale statü ve zenginlik haline geliyor. 1630'larda tulip mania adı verilen bir dönem yaşanıyor burada. Lale soğanları inanılmaz fiyatlara satılıyor. İnsanlar evlerini satıyor arkadaşlar. Tarlalarını satıp lale yatırımı yapıyor. Bu durum da tabii tarihteki ilk ekonomik balonlardan biri olarak kabul ediliyor. Balonlar bu furya bir patlıyor tabii arkadaşlar. Herkesin elinde kalınca bir şeyler, birçok insan çok büyük zarar görüyor. Ama günümüzde bu lale Hollanda'nın sembolü haline geliyor. Her yıl milyonlarca turist geliyor. Hollanda'daki lale bahçelerini görüyor. Ülkeyi ziyaret ediyor. Ama bu güzel çiçeğin asıl kökeni bizim topraklarımız ve Avrupa'ya yayılmasında da bizim Türklerin çok büyük bir rolü var. Benim çiçeğimden para kazanıyorlar kardeşim. Niye? Akıllılar. Beyinlerini kullanmışlar işte. Her yerde göreceksiniz. Hatta buralarda bir çiçek pazarı var. Şimdi oraya gideceğim. Neredeydi girişi unuttum. Καπνίζω μόνο στο σπίτι και να κάνω 2 τζούρους στο εργό, το βάζω μετά και αυτό. Bak satıyorlar tohumlarını. Bir tanesi 6 euro, iki tanesi 10 euro. Çiçek market arkadaşlar. Google'a Flower Market yazın. Burayı göreceksiniz zaten Amsterdam'da. Yürüme mesafesinde gene. Çok uzak değil. Küçükten büyüğe satılıyor ya. Küçükleri var 3,5 euro arkadaşlar. Bir çanta 3,5 euro. Farklı her çiçeğin tohumu var burada. Tabi tutar mı tutmaz mı alıp ektiğinizde bilmiyorum. Ama bir çiçek pazarı. Flower Market. 3,5 euro bir çanta. 3 tane alırsanız 10 euro diyor. Ticaret. Şu görüntüyü göstermesem olmaz size. Şöyle güzel bir kanalımız. Sağlı sollu ağaçlarımız, evler, yapılar. Bu arada arkadaşlar bu kanaldaki bu botlarda insanlar yaşıyor da biliyor musunuz? Bazı teknelerde, botlarda yaşayan insanlar var. Park etmişler, bir kenara çekmişler, yaşıyorlar. İnsanlar gelip böyle bu kanallarda oturuyor, şeher içiyor, vakit geçiriyor, sohbet ediyor. Bu kanaldan var ya yılda sayısız bisiklet çıkıyormuş. İnanılmaz bisiklet düşüyormuş kanala. Şöyle bu manzarayı görünce göstermek istedim. Buranın en meşhur parklarından Vondel Park diye bir yere gidiyorum. 20-25 dakika bir yürümem gerekiyor. Ama şehrin merkezinde çok büyük bir park var. Sessiz, sakin, kafa dinleyebileceğiniz güzel bir park. Oraya gidiyorum. Bir yandan da şu şehrin size ortamını göstereyim. Bakın. Şu cümleyi kurabilirim. Çünkü 2 aydır Avrupa'da yaşıyoruz. Çekya'da yaşıyoruz. Almanya'ya gittik, İtalya'ya gittik. Oradan oraya dolaştık falan. Avrupa nasıl söyleyeyim size? Çok ucuz bir ülke değil ama Türkiye'ye kıyasladığımda çok pahalı bir ülke de değil Avrupa. Hatta bence benim şahsi fikrim Türkiye arkadaşlar. Çok üzerek söyleyeceğim bunu ne yazık ki ama Türkiye şu anda ne yazık ki dünyanın en pahalı ülkelerinden bir tanesi. Yani o kadar orantısız fiyatlara, o kadar orantısız şeyler yaşıyoruz ki şu an yeme konusunda, işte enflasyon, gıda, kira konusunda çok pahalıyız biz bu konuda. Yani şu an Türkiye'de dışarıda çıkıp bir yemek yiyebiliyorsanız bir lokantada inanın burada yiyebiliyorsunuz. Aynı paraya bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Hatta kısmen daha ucuz bile olabilir. Bunu Avrupa'da biz 2-2,5 aydır gezdiğim için artık rahatlıkla söyleyebilirim. Çok üzücü bir durum bu. Bir Türk olarak ama durum bu. Merhaba. Her yol böyle bir manzaraya çıkarıyor sizi. Her nokta. Fotoğraf da çekiniyor insanlar. Bak, güzel şehir ya Amsterdam. Ben seviyorum valla. 5. kez söylemiş olabilirim. Ama seviyorum. Şöyle bir birikintiyle karşılaştım. Şöyle göstereyim size bak. Ya çöpler falan da düşmüş ya. Lan oturuyorsanız madem burada içiyorsunuz da atmayın da kardeşim şuralara. Bu kim bilir nereden geldi buraya bunlar, şu çöpler. Şurada çöp kovaları var ya kaç tane.
şu manzarayı da göstereyim size dedim parka giderken. Bu arada arkadaşlar ben daha önce girdiğim için girmiyorum şimdi. Ama burada çok güzel müzeler var. Van Gogh'un müzesine gidip ziyaret edebilirsiniz. Açıklama kısmına mutlaka göz atın. Ben detayları yazacağım burada size. Hatta bilet alınan siteleri vesaire de yazarım. Açıklamaya göz atın. Amsterdam'a ilk defa geliyorsanız birkaç tane de müze görmek isterseniz görebilirsiniz. Ziyaret edebilirsiniz. Mekanlar dolu. Kafeler, barlar, restoranlar kalabalık. Güneşi gören kendini dışarı atmış. Yine şöyle bir kanala denk geldik. Bize yeşil yandı. Onlara da yeşil yandı. Lan ne ara 3 saniye mi yanıyor bu ya? Anlamadım gitti ya. Böyle şehrin merkezine bir park aradınız arkadaşlar. Yeşillik aradınız. Yeşilliğin altında yürümek istediğiniz orası burası. Vondel Park. Hatta bir bisiklet kiralayıp Amsterdam'ı öyle gezerseniz daha keyif alma ihtimaliniz var. Güneşi gören Avrupalı diye bir terim var biliyor musunuz? Güneşi gördükleri an, özellikle Almanya'da çok gördüm bunu. Abi soyunuyorlar, güneşleniyorlar. Hemen bir parka gidiyorlar, yatıp güneşleniyorlar üstünü başını çıkarıp. Bak burada çimenlere oturmuş insanlar, güneşi görmüşler, gelmişler. Hava da çok güzel şansıma. Bu park bahçe işi beni hep mutlu eden şeylerden birisi. Çünkü şehirdeki böyle sesten, gürültüden kaçıyorsunuz. Bir anda yeşilliğin altına geliyorsunuz. Ağaçların altında böyle insanların oturduğu alanları görüyorsunuz. İnanın modunuz yükseliyor. Yani park çok önemli bir şehir için. Böyle kocaman burası. Yani gerçekten çok devasa büyüklükte bir park. Gitsem bitmez yani. Saatlerce yürüsem yürüyebilirim yani. O gene de bitmeyebilir park. İnsanlar geliyor böyle. O şehirdeki kalabalıktan kaçıyorlar, sesten. Gelip burada vakit geçiriyorlar. Siz de mutlaka Amsterdam'a geldiğinizde Vondel Park'a uğrayın. Gelip böyle bir eşinizle, arkadaşınızla işte oturun. Sohbet edin, muhabbet edin. Yeşilliğin, böyle doğanın tadını çıkarın. Bisiklet sürenler de var, koşu yapanlar da var. Amsterdam böyle gösterdikçe benim neden bu kadar sevdiğimi az çok anladığınızı düşünüyorum. Bu güzel bir şey bu arada. Yayaya ayrılan yolun aynısını bisikletliye de ayırıyorlar. Ve geçme diye, yani kornaya da basıyorlar. Geçme kardeşim bisiklet yolunu diye. Ne kadar kalabalık olursa olsun zaten yaya yolu hep doluysa bile bisiklet yolunda hep bir boşluk oluyor. İnsanlar kullanmıyor. Bisiklet hem spora teşviktir, hem ucuz ulaşımdır, bedava ulaşımdır, para vermezsiniz ulaşıma. Şehirde demek ki her yere bisikletle gidebiliyorsunuz ki o yüzden bu kadar insan, binlerce insan bisiklet kullanıyor. Herkesin bisikleti var. Yani burada yaşayan hemen hemen %90-95'lik bir nüfusun bisikleti vardır arkadaşlar yani. Herkesin var. Şöyle yine güzel bir kanal görüntüsü. Yürürken şöyle bir iki el heykeli gördüm arkadaşlar. Two hands. İki el yani. Nazik fısıltı olarak da biliniyormuş bu. Meydanda bu böyle yakın, böyle Dam Meydanı'na çok uzak değil. Lorenzo Koen tarafından tasarlanıyor. Koen insan ellerini kullanarak barış, umut ve insanlığı temsil eden eserleriyle tanıtan bir yazarmış. Bak şurada Türkçe'de yazıyor. Kendinize sadık kalın. İşte gerektiğinde dimdik durun. Burada Türkçe yazıyor. Bir ton dilde şey var. Bu eller de insanlığın birbirine destek olmasını ve dayanışmasını simgeliyormuş. Hemen hemen her dilde de terimler, kelimeler var. Yürürken denk geldim. Bir bakayım dedim neymiş bu. Hemen bilgiyi aktardım sizlere. Şimdi Amsterdam'a geldik. Red Light'e gelmesek olmaz. Amsterdam dendiğinde akla gelen bir yerlerden birisi de burası. Red Light arkadaşlar. Belki birçoğunuz duydu, birçoğunuzun haberi yok ama genel olarak seyahat etmeyi seven biri ve seyahat videoları izlemeyi seven birisi burayı biliyordur. Bura neden Red Light? Aslında nedeni çok basit. Geçmişte burada çalışan kadınlar pencere kenarlarına kırmızı ışık koyuyorlarmış. Bu çalıştıklarını gösteren bir işaretmiş. İşte kırmızı ışık hem dikkat çekiyor hem de geceleri uzaktan görünüyormuş. Bu ismi oradan kalmış. Aslında resmi adı bunun De Wallen diye bir yer yani. Ama herkesin ismi, bildiği isim Red Light. Kısaca ufak bir tarihini anlatayım size arkadaşlar. Bu şu an bu gördüğünüz bölge sağlı sollu. Arkaları da var, hatta yetişkinler için ileride müzesi de var. Orta Çağ'dan bu yana seks işçiliğiyle anılan bir yermiş.
Limana yakın burası. Limana yakın olduğu için gemiciler ve ticaret yolları üzerindeki gezginlerin uğrak noktalarından birisiymiş. 1600'lü yıllardan itibaren Amsterdam diğer Avrupa kentlerine göre daha liberal bir tutum benimsiyor ve buradaki seks işçiliği tamamen yasaklanmamış ama kontrol altına alınıyor o dönemlerde. 2000 yılında Hollanda buradaki kadınların arkadaşlar yasal meslek olarak buradaki işte seks işçiliğini tanıyor. Böylece hem ya burada gördüğünüz birçok kadın sağlık kontrolünden geçiyor. Şimdi gündüz vakti çok açık değil bir yerler ama normalde şöyle oluyor. Ya şimdi fotoğraf video çekmek de yasak burada akşamları. Şu an perde kapalı diye ben çekiyorum. Şu kırmızı perdelerin arkasında normalde o perdeler olmuyor. Kadınlar işte iç çamaşırlarıyla kendilerini sergiliyor burada. O kadınlar hepsi işçi ya. Bu ülkeye vergisini veren işçilerden. Hatta sağlık kontrolünden geçerek bu mesleği yapıyorlarmış arkadaşlar. Ya burası birçok insanın red light'ta gelip burada en azından yürüdüğü bir yer. Çünkü çok farklı bir ortam burası. Böyle cadde evler, odalar arkadaşlar. Kimisi 2 katlı, 3 katlı. Pencere önünde bekliyor işte çalışan ablalar. Buradaki insanlar da gelip akşam burayı görün bak. Gündüz hiçbir şey yok şu an ama akşam görün. Gündüz de birkaç pencere cam açıktı tabii bu arada da. Onlar ileride kaldı. Müzeler de var ileride yetişkinler için. Red Light'a herkes geliyor Amsterdam'a gelen. Yani gelip burada geziyor, dolaşıyor. İlginç bir yer burası. Çok farklı bir yer. Ama dediğim gibi buradaki insanların hepsi resmi kayıtlı işçi olarak geçiyor Hollanda'da. Yani vergilerini veren insanlar. Baksana 3 katlı bina. Şöyle. Arkadaşlar Amsterdam'ın patatesleri çok meşhur. Her yerde patatesçi görebilirsiniz. Şurası bu ana merkez tren garından yürüdüğünüzde önünüze çıkacak bir patatesçi arkadaşlar. Zaten burası hep kalabalık. Şu öndeki kalabalığı görebiliyor musunuz? Onun önünde inanılmaz bir kuyruk oluyor. Sürekli bir kuyruk var, sıra var. Hele ki havaları iyiken çok daha kalabalık oluyor. Patates yemek isterseniz Google'a yazın patates kızartması yazın, zaten puanlar çıkacak yani. Puanlara bakarak ilerleyin ama en meşhur yerlerinden birisi şu. Manne Campis mi öyle bir şey yazıyor. Biz orada yemiştik. Güzeldi, fena değildi. Sosuyla beraber sosunu seçip yiyorsunuz. Oradan patates yiyebilirsiniz. Ben yemeyeceğim şu anda. Aç değilim çünkü. Ana gardan çıktığımızda sırtında bir çanta vardı havalimanında hatırlıyorsanız ki. Onu eğer oldu ki burada kalmayacaksınız ya da oteliniz uzakta ya da check-in saati çok geç. Ne yapıyorsunuz? Ana garda şey var. Makineler var. 10 euroya bir günlük yani saatlik yoktu göremedim ben. 10 euroya bir günlük şey alabiliyorsunuz. Dolap satın alabiliyorsunuz. Eşyanızı oraya koyup siz sırt çantasız, eşyasız rahatlıkla gezebilirsiniz Amsterdam'da. Ben öyle yaptım. Şimdi çantamı alacağım. Farklı bir yere geçeceğim. Çok sevdiğim şehir olan Amsterdam'dan bir video hazırlamak istedim sizlere. Şimdi bir aksilik yaşamazsak Almanya turu başlayacak. Sonra farklı kıtalara yüksek ihtimal gideriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Tam bir planım yok bu konuda ama her an her şey olabilir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum atmayı emeğe saygı olarak isterim arkadaşlar. Beğenmediyseniz de beğenmedim tuşuna basarsınız. Sizin kendi hakkınız bu. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü bunlar çok önemli şeyler. Amsterdam'ı gezdik. Açıklamaya göz atın. Ben birçok yerine gitmişim ama yine yürüye birçok noktasına gidip sizlere göstermeye çalıştım. Ama buranın Volendam'da yanlış hatırlamıyorsam bir sahil kasabası var. Oraya gidebilirsiniz. Değirmenlerle ünlü bir bölgesi var. Oralara gidebilirsiniz. Çok meşhur yerler. Açıklamaya bakın. Yazmış olacağım ben birçoğunu bunların. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Seyahatlerinizde Esimalo'yu kullanmayı unutmayın. Mutlaka kullanın. Görüşmek üzere. Hollanda'dan sevgiler, selamlar. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.